Felsefe Tarihi serisinin 3. bölümünde bugün M.Ö. 5. ve 6. yüzyılda Güney İtalya'dayız. Pitagoras tarihteki en kafa karıştırıcı kişilerden bir tanesi benim fikrime göre. Çünkü bir yanıyla Einstein-vari bir şekilde bir deha ama öte yandan da baklagil yemeği yasaklayan bir cemaat lideri kendisi. Ve bu topluluğun günümüzden bakıldığında oldukça tuhaf olduğu düşünülebilecek bazı kuralları var. Az önce de söylediğim gibi örneğin mesela baklagil yemiyorlar veya yerdeki bir çizginin üzerinden geçmiyorlar. Işığın yanında aynaya bakmıyorlar veya beyaz horoza dokunmak da yasak mesela. Gerçekten birbirinden anlaşılmaz ve bize böyle tuhaf gelebilecek kuralları var bu tarikatın. Ama bir o kadar da ilgi çekici ve hoş özellikleri var. Örneğin mesela bu tarikatta erkek ve kadın birbirine kesinlikle eşit. Kadınların da erkekler kadar eşit söz hakları var. Mülkiyetler ise ortak. Yani bir çeşit komün hayatı sürüyorlar. Ortaya atılan herhangi bir icat veya matematiksel keşif de özellikle bir kişinin kabul edilmiyor ve topluluğun tamamına mal ediliyor. Belki de fark edenleriniz olmuştur. Pitagoras bizim bugün Pisagor dediğimiz kişiyle aynı kişi. Hani şu geometrideki Pisagor teoremi var ya, onu bulan kişi. Dik açıya komşu kenarların karesi hipotenüsün karesine eşittir. Şimdi gelelim bu kadar magazinden sonra Pitagoras'ın felsefesine. Felsefesi oldukça önemli felsefe tarihinde çünkü onunla birlikte felsefenin amacı ve mahiyeti tamamen değişiyor. Onlar için felsefe yalnızca doğanın, hakikatin ne olduğunu bulmak değil. Aslında onlar doğru bir yaşam nasıl yaşanır sorusuna da yanıt arıyorlar. Böylece felsefenin bakış açısının salt doğanın kendisinden bir noktada içselleşerek daha ruhani bir boyut kazandığını söylemek mümkün. Buradaki asıl soru doğruyu bilmekten öte doğru bir hayat nasıl yaşanır? Bu şekliyle bakıldığında biz fizik ve bilimden bir çeşit etik yani ahlak felsefesine geçiş yaşandığını görüyoruz. 1. Evrenin arkesi sayılardır. Ona göre evrendeki her şeyin kendisinden çıktığı ve her şeyi düzenleyen şeyin kendisi somut bir arke değil, ölçü ve oran. Burada arke somut bir kaynaktan ziyade her şeyi düzenleyen bir ilke olarak karşımıza çıkmış oluyor. Pitagoras tüm evrene hakim olanın aritmetik ve geometrik ilişkiler olduğunu söylüyor. Hatırlarsanız bir önceki videoda Anaximenes'in doğadaki bütün niteliksel farklılıkları niceliksel farklılıklara indirgediğini söylemiştim. O düşünceye benzer bir şekilde hatta onu bir adım öteye götürürcesine Pitagoras diyor ki bütün fizik, yani fiziği burada Grekçe fizik anlamında, doğa anlamında kullanıyorum. Bütün fizik matematiğe indirgenebilir. Burada önemli şunu belirtmek gerekiyor. Evrenin arkesi sayılardır denildiğinde böyle var olan bütün nesnelerin içinde 1, 2, 3 gibi rakamlar olmadığı, onlar çünkü zaten 1, 2, 3 gibi bizim bugün kullandığımız veya Roman rakamları gibi rakamları kullanmıyorlar. Orada kastettikleri şey bütün var olanların geometrik bir şematizasyona sahip olması. Şimdi bu argümanı size biraz daha açık kılmak adına şunu anlatacağım. Mesela Pitagorasçılar insan veya atın sayısını bulmak için buradaki sayı ilke anlamında kullanıyorum. At ve insan şekline benzeyen şekilde böyle tek tek taşları bir araya getirerek böyle geometrik bir şematizasyon yapıyorlar ve ortaya çıkan bu geometrik şekil eğer kaç taştan oluşuyorsa o nesnenin, o var olan şeyin sayısının, ilkesinin o rakam olduğunu söylüyorlar. Mesela Pitagorasçılar için ailenin sayısı 3. Çünkü anne, baba ve çocuklar gibi 3 bileşenden oluşuyor. Ya da başka bir örnek olarak adaletin rakamı 4 veya 9. Belki çıkarsama yapmışsınızdır. 4 ve 9 bir şeyin tam karesi aslında. Yani bir eşitlik söz konusu. Pitagorasçılar oturup fiziksel nesnelerle o nesnelere karşılık gelebilecek sayılar arasında bir ilişki kurmaya çalışıyorlar ve sayıların var olan soyut kavramlara somut bir form kazandırdığını söylüyorlar. Bu form kelimesini lütfen akılda tutun çünkü birkaç video sonra Aristoteles'te tekrar üzerinde önemli duracağız. 2. Evrende uyum vardır. Pitagorasçılarda Anaximandros'un düşüncesine benzer bir şekilde evrende uyumu sağlayan şeyin zıtlıkların bir arada oluşu,
olduğunu söylüyorlar. Yaygın olan düşünce bütün zıt olan şeylerin birbiriyle çatışarak doğadaki denge ve uyumu getirdiği. Hatta Pitagorasçıların kozmos sözcüğünü ilk kullanan tarikat olduğu söylenir. Çünkü evrenin kendisinin düzenli bir ilkeye sahip güzel bir evren olduğunu düşünüyorlar. Ve çok çok ilginçtir ki güzel evren anlamına gelen kozmos sözcüğü aslında daha sonra başka bir sözcüğe evrilerek bugün hala günümüze dahi ulaşmış. Hangi sözcük tahmin edin? Kozmetik. Etimolojiye bayılıyorum. Ciddi manada bu tarz şeyler bulduğumda, bu tarz dönüşümleri fark ettiğimde bu durum beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Umarım sizi de benim kadar heyecanlandırıyordur. Bugün insanın daha güzel olmasını amaçlayan kozmetik sözcüğü Grekçe kozmos kelimesinden geliyor. Müzik teorisiyle ilgilenenler için Pitagorasçılık aslında oldukça ilgi çekici bir felsefe okulu. Çünkü Pitagorasçılar da özellikle müziğin üzerinde duruyorlar. Çünkü o bahsedilen zıtlıkların bir aradalığı, birbirlerine dönüşümü, uyum ve ahenk meselesini en iyi müziğin tezahür ettiğini düşünüyorlar. Müzik üzerine ciddi manada araştırma ve çalışmalar yaparak armoni ve akustiği keşfediyorlar. Dahası müziğe karşı duydukları bu saygı ve tutku öyle bir boyuta ulaşıyor ki müzikteki ses perdeleri ve ses aralıklarına benzer bir şekilde Güneş, Ay ve Dünya arasında da benzer aralıkların olduğunu söyleyerek müzikle astronomi arasında bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Ruh bedenden farklıdır ve ölümsüzdür. Pitagorasçılık denildiğinde aklınıza gelmesi gereken ikinci en önemli şey ise ruh göçü öğretisi. Pitagoras'a göre ruh ölümsüzdür ve bu ruh belirli bir döngü içerisinde devinimlerle sürekli bedenden bedene dolaşır. Ve bu yeniden doğuşu karakterize eden şey ise sizin bir önceki hayatınızda ne kadar iyi veya kötü bir insan olmanız. Çünkü eğer günahkar ve kötü bir insansanız bir sonraki yaşamınızda şu an sahip olduğunuz bedenden daha aşağı bir bedende dünyaya yeniden gelirsiniz. Hatta bir hayvan olarak bile dünyaya gelmeniz mümkün. Pitagoras'a göre bütün her şeyin bir ruhu var derken kastettiğim masanın da bir ruhu olması, yılanın da bir ruhu olması değildi. Bunların hepsi aslında bizim bugün anladığımız biçimiyle insan ruhu. Pitagoras'a göre şu anki hayvanlar aslında daha önceki hayatını günahkar ve kötü biçimde yaşayan insanlar. Bu yüzden Pitagorasçılık asla hayvan eti yemiyorlar mesela. Çünkü sizin o yemeye çalıştığınız hayvan bir önceki hayatınızda kızınız olabilir. Dahası sırf bu sebeple Pitagoras'ın hayvanlara vaaz verdiği bile söyleniyor. Ama bunun nasıl bir etik sağladığının farkında mısınız? Bu durumda kimseye karşı düşman olamazsınız. Çünkü o düşman olduğunuz kişi de belki bir önceki hayatınızda çok sevdiğiniz biri olabilir veya normalde bu kadar kötü bir insan olmayabilir. Her şeyin bir şekilde akraba olduğunu söylüyorlar ve bu onlar arasında toplumsal olarak muhteşem bir etik yaratmış oluyor. Bu yüzden hayvanlara karşı da oldukça saygılılar. Bu tarikatın öğretileriyle birlikte yapmaya çalıştığı ruhu bu beden zindanından kurtararak bu yeniden doğuşa bir son vermek ve ölümsüz ruhu sükunete kavuşturmak. Şimdi bu düşünce aslında Mısır'da da Hint'te de zaten var olan bir düşünceydi. Pitagorasçılığı bu kadar hususi bir noktaya getiren şeyden bahsetmek istiyorum. Bunun ne kadar farklı yerlere gidebileceğinin farkında mısınız? Yani Pitagoras resmen beden ve ruhu ayırmış oldu. Bu daha sonra felsefe tarihi boyunca yüzyıllarca sürecek, hatta dinler tarihinde de bir o kadar etkili olacak ruh-beden dualizminin yani ikilikliğinin başladığı nokta. Böylece beden daha önemsiz, daha aşağı görülerek ruh ön plana çıkartılacak. Pitagoras resmen varlığın özünün ruh olduğunu söyleyerek materyal ve ideal arasında bir ayrım yapmış oluyor ve daha sonrasında materyalizm, idealizm, dualizm gibi felsefe tarihinde yüzyıllarca sürecek bir tartışmayı da körüklemiş oluyor. Pitagoras'ın düşüncesi daha sonra Platon'u, Aristoteles'i, yeni Platonculuğu pek çok açıdan etkilediği gibi evrende her şeyin matematiksel ilişkilere dayanması fikriyle de aslında Galilei'yi, Kepler'i, Kopernik'i etkileyecek. Bu noktada Pitagoras gerçekten hususi ve kilit bir noktada. Bu düşüncelerin daha sonra nelere evrildiğini bu serinin devamında birlikte göreceğiz. Şimdilik bugünlük bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.